Mu ailesi varisi Muci bugün dua etmek için dağa çıktı. Kaderini öğrenmek için Han ailesinin kızıyla evlilik sözleşmesi. Evlilik gününü belirlemek istiyor. Ağustos'un 8'i uğurlu bir gün mü? Lütfen bize yol gösterin. Bu çok kötü bir alamet. Vuris, Han hanımefendi ile kesinlikle evlenmemelisin. Sebep? Vuris, sizin kaderiniz çok sert, kaderi lanetli yalnız yıldızsınız. Fal, eşinizi ve çocuğunuzu öldüreceğinizi gösteriyor. Han hanımefendi sizinle evlenirse, hamile kaldığında, hem kendisi hem de karnındaki çocuk kanlı bir felaket yaşayacak. Bu kader ipi. Kırmızı ip parmağa dolanır, kader belirlenir. Kırmızı ipli bir kadın bul, evlen, sonra onu öldür. Kaderi lanetli yıldız lanetiniz kırılacak. Patron mu, o falcının dediği kırmızı ip kaderi. Mu ailesinden biri tarafından sızdırıldı. Tüm Bian şehri, kırmızı ipli bir kadınla evleneceğinizi konuşuyor. Şu sokaktaki kadınlara bakın, hepsi kırmızı ip takıyor. Sizin dikkatinizi çekmek için. Falcının dediği o kadını nasıl bulacağız? Elinden kan akıyor. Patron mu, muhtemelen başka bir dolandırıcı. Hemen halledeceğim. Özür dilerim beyefendi. Yola bakmıyordum. Üniversite sınavına yetişmeye çalışıyordum. Yanımda fazla param yok. Size bir senet yazsam olur mu? Kırmızı ip parmağı verebilir. Aynı kırmızı ipe sahip kadın. Sizin için en uygun evlilik adayıdır. İşte o. Evlilik için en iyi aday sizsiniz. O işte. Tamam. Ödemene gerek yok. Hadi yürü git. Yolumu kapama. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Binu. Seni sınav yerine götüreceğim. Zahmet verdim, beyefendi. Baikin, 20 yaşında, lise son sınıf öğrencisi. Başarılı, küçükken ailesi tarafından terk edilmiş. Büyükannesi tarafından büyütülmüş. Ağır hasta ve kör olan büyükannesine bakmak için 2 yıl okula ara vermiş. Bu yıl üniversite sınavına girecek. Sen ne yapıyorsun? Benim hakkımda bunları nasıl biliyorsun? Sen kimsin? Dur. İneceğim. Bu sınav yerine giden yol değil. Sen gerçekten kimsin? Beni buraya neden getirdin? Sınavına başlamana 20 dakika var. Şimdi evlilik belgesini alırsak zamanında yetişirsin. Evlilik belgesi mi? Ben sadece sınava giden bir öğrenciyim. Senin adını bile bilmiyorum. Beni zorla seninle evlendirmek mi istiyorsun? Gerçekten ne yapmak istiyorsun? Bunları sormaya hakkın yok. Bilmen gereken tek şey. Bugünden itibaren sen benim yasal eşimsin. Bırak beni. Bırak. İmdat. Polisi arayacağım. İmdat. Yasal yolu istemiyorsan seni doğrudan
eşlik görevlerini yerine getirmeye zorlayabilirim. Ama o zaman ne zaman biteceğini kimse bilemez. Bırak beni. Bırak. Alçak. Sür. Çekil çekil. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Bu, Refah Ticaret Odası'nın patron musu değil mi? Hadi gidelim. Hadi. Onunla başı derde girersen canını kurtaramazsın. O, Viang şehrinin en güçlü çete lideri, Muci. Onun gibi biri neden benimle evlenmek istiyor ki? Sıcak tatlı köfteler. Büyük anneme ne yapmak istiyorsun? Büyükanneciğim, Efendim? bir kase tatlı köfte alayım. Hangi çeşitten istersiniz? Ben... En tatlısından olsun. Tamam. Hemen size en tatlısından bir kase hazırlayayım. Büyükanneciğim, bu yaşınıza rağmen gözleriniz de görmüyor. Nasıl oluyor da tek başına çalışıyorsunuz? Ailemiz fakir. Bir de torunum var. Birbirimize destek oluyoruz. O torunum öyle uslu, öyle akıllı ki her sınavda okul birincisi oluyor. Bugün de üniversite sınavına girdi. Benim bu yaşlı kemiklerim biraz zahmet çekse ne olur ki? Toprağa girmeden önce onun üniversite masraflarını biriktirmem lazım, değil mi? Büyükanneciğim, uzun ömürlü olun. Uslu torununuz da sizi elbette hakkıyla ağırlayacaktır. Değil mi? Teşekkür ederim. Dualarınız kabul olsun. Bir kere başlayan kader zinciri asla kopmaz, Buris. Bu üç sonsuz ışık, o kadının üç ruhu. Işık söner, ruh yok olur. İlk ışığı siz söndüreceksiniz. Hamile kaldığı gün. İkinci ışığı söndürmeye geleceksiniz. Hamileliğinin 7. ayında. Bebeği tamamen şekillendiğinde, son ışığı söndüreceksiniz. 3 ışık sönerse, hepsi ölecek. O zaman, sizin eşini ve çocuğunu öldüren lanetiniz tamamen çözülmüş olacak. Buris, bir şey daha sorabilir miyim? Gerçekten emin misiniz? Dedim ya, Han Mengyu bana büyük bir iyilik yaptı. Bunun için her şeyi göze alabilirim. Peki, ilk ışığı ne zaman söndürmeyi planlıyorsunuz? Bu gece. Patron mu? Hanımefendi ve büyükannesi uygun şekilde yerleştirildi. Hanımefendinin üniversite sınavı oldukça iyi geçti. Sınav biter bitmez. Onu doğrudan villaya getirdim. Ama hanımefendi içeri girdiğinden beri kendini yatak odasına kilitledi. Yemek yemiyor, çağrılarıma cevap vermiyor. Bu... Kıpırdama. Neden benimle evlendiğini söyle. Bir şey yapmadan önce sonuçlarını düşünmeni tavsiye ederim. Soruma doğrudan cevap vermek istemiyorsan. Benimle boşanmaya gel. Yoksa Beni silahla tehdit eden ilk kişi sensin. önce sen benim ailemi tehdit ettin. Tekrar söylüyorum, boşanmak istiyorum. Refah Ticaret Odası'nın patronu olduğunu sanıp sana karşı koyamayacağımı mı sandın?
Kıpırdama. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Aslında bu gece biraz daha nazik olmayı planlıyordum. Ama görünüşe göre buna gerek kalmadı. Büyükannenizi unutmayın. Büyükannemden gelin için yapıldı. Bu geceden sonra senin olacak. Bu silah hiçbir zaman mermi doldurmam. Nedenini bilmesem de acaba o gerçekten benimle evlenmek mi istiyor? Tabii ki. Biri, dokunmaması gereken birine dokunmadığı sürece. Hanımefendi ile aynı odada kaldığınıza göre, ilk ışığı söndürmeye geçelim. Ama bilmelisiniz ki, bu andan itibaren, onun hayatı için geri sayım başladı. Acıtıyor. Sen karışma. Kıpırdama. Kendim. Uslu dur. Kıpırdama. Neden seninle evlendiğimi merak ettiğini biliyorum. Ama şunu unutma. Benim işlerim, ne kadar az bilirsen o kadar iyi. Bir eşin görevlerini yerine getirdiğin sürece. Karttaki parayla istediğini ALV. Ne istersen, hepsini karşılayabilirim. Boş ver. Paranı istemiyorum. Ama kabul etmen gereken 3 şartım var. Büyükannem benim kırmızı çizgim, bir daha onu. Tehdit aracı olarak kullanmaya kalkarsam, seninle ölümüne savaşırım. Ona lüks bir villa ayarladım. En iyi beslenme uzmanı ve aile hekimiyle birlikte. Buna tehdit diyorsan, o zaman. Onu alıp götür, sefalet içinde yaşasın. Başka? Evlendik ama bu, eğitimimi engellemeyecek. Üniversiteye gidiyorum. Hangi bölüm? Sana ne? Sadece normal bir eş sohbeti. Seninle neyi konuşalım? Sohbet etmek istemiyorsan. Başka bir şey mi yapmak istiyorsun? İlk gece uzun, sabaha kadar eşlik edebilirim. Sen. Bölümümü mü soruyordun? Söyleyeyim. Tıp okumak istiyorum. Tıp okumak, zengin bir hanımefendi olmak gibi değil. 10 yıl sürer,
Zorlu ve stresli bir iş. Bunun sana ne faydası var? Nasıl faydası olmaz? Bu benim hayalim. Siz zenginlerin. Hiç mi hayali yok? Sadece tıp değil, biyomedikal teori üzerine uzmanlaşacağım. Araştırma dünyasında bir otorite olacağım. Düşünsene, biyolojik teoriye küçük bir katkı yaparsam. İnsan ömrünü ortalama 0,1 yıl uzatabilirim. Dünyada 8 milyar insan var, toplamda 800 milyon yıl eder. Tek bir hayatım, 800 milyon yıllık bir değer yaratabilir. Bu nasıl anlamsız olabilir? Bu andan itibaren, onun hayatı geri sayıma başladı. Ölmek üzere olan biriyle bunları konuşmamın ne anlamı var? Başka? İsteklerin? Bir dahakine biraz daha nazik olabilir misin? Varisim. İlk sonsuz ışığı söndürme zamanı geldi. Bir dahakine daha nazik ol. Ben bir insanın hayatı. 800 milyon yıl kadar uzun yaşayabilir. Bu nasıl anlamsız olabilir? Onun hayatı geri sayıma başladı. Duydum ki yeni eşinle. Gerdek gecesini yaşamışsın. Fazla düşünme. Ona aşık olmayacağım. Neden onunla evlendiğimi biliyorsun. Kaderim lanetli. Eşimi ve çocuğumu öldürüyorum. Bu mesele çözülmeden. Sana karşı en ufak bir saygısızlık yapmak istemiyorum. Bırak gitsin, Ci. Senin eşin olmayı ne kadar çok istesem de. Başka birinin hayatını neden riske atayım ki? Bana sadece gerçek bir kalp ver. Başka bir unvan istemiyorum. İnsanlığın sadece iki rengi olduğunu sanıyordum. Gecenin siyahı ve kanın kırmızısı. Ta ki senin kamelya çiçeğini dalında açarken görene kadar. Beni bu cehennemden çıkardın. O günden beri bu hayat sadece senin için. Bayan Han, seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Sadece bana biraz zaman ver. Hanımefendi, buyurun. Önce büyükanneye haber vereyim. Büyükanne. İncin. Büyükanne. Hanımefendi, merak etmeyin. Bey bize defalarca tembihledi. Büyükanneye kesinlikle en iyi yaşam koşullarını sağlayacağız. Buradaki tıbbi, beslenme ve çevresel koşulların hepsini en üst düzeyde ayarlayacağız. İncin, bu Bay Mu ile nasıl tanıştınız? Büyükannene bile söylemedin mi? Sana iyi davranıyor mu? Muci'nin huysuzluğu var ama yaptıkları oldukça düşünceli. Acaba onu daha önce fazla mı kötü düşünmüştüm? Bana çok iyi davranıyor. Ah! Buyurun oturun. Hanımefendi, eminim merak ediyorsunuzdur. Bey, neden sizinle evlendi? Onların dediğine göre, beyin kaderi lanetli bir yalnız yıldız. Ancak sizin özel kaderiniz onunla evlenmeye uygun. Kaderi lanetli yalnız yıldız. Evet, onun bir çete lideri olduğuna bakmayın. Viang şehrinin milyarder en zengin insanı. Ama aslında, kaderinde çok fazla felaket yaşadı. Zengin bir ailede doğmasına rağmen, bir köpekten bile daha kötü yaşadı. Gençliğinde,
En güçlü ticaret odasına girip kanla el yıkadı. Kurşunları yemek niyetine yedi. Bugünkü konumuna adım adım, savaşa savaşa geldi. Bu yüzden karakteri biraz takıntılı ve aşırı olabiliyor. Hanımefendi, lütfen ona biraz anlayış gösterin. Demek o da zavallı bir adam. Belki de o kötü huyları sadece içindeki iyileşmeyen yaraları saklamak içindir. Bey'in çocukluğundan beri bir evi yoktu. Her şeyi sertlikle halleder, duygularını ifade etmez. Ama aslında içten içe çok özlem duyuyor. Tamam bir aileye, hanımefendi, eğer gerçekten onunla bir hayat kurarsanız, bir de ona bir iki çocuk verirseniz, eminim ki sizi ve büyükannenizi asla ihmal etmez. Aynı yastıkta 1000 yıl yatmak gerek. İncin, bu mu beyle? Bir kader bağın varsa, onu iyi değerlendirmelisin. Ayrıca, büyükannenin yaşı da ilerledi. Torununun çocuğunu kucağına almak için sabırsızlanıyor. Patron mu? Hanımefendi için talimatınız üzerine hazırlanan hediyeler. Sıradaki adım hanımefendiyi hamile bırakın. Patron mu? Hanımefendi daha üniversiteye gidiyor. Sizinle evliliği daha yeni. Muhtemelen bu kadar erken çocuk istemez. Bugün Kahya'dan Mubey'in geçmişini dinledim. Belki de huysuz biri değil. Sadece hiç sevilmemiş. Bu yüzden ona biraz daha iyi davransam mı? Sen geldin mi? K ülkesi üniversitesi kabul mektubu. Bu seçkin okullar sadece notlara değil, aile geçmişine ve bağlantılara da bakar. Ben bu okulun yatırımcısıyım. Kime gireceğine ben karar veririm. Hadi, adını yaz. Teşekkür ederim, Mubey. Bir şey soracağım. Çocukları sever misin? Tahmin ediyorum, senin gibi sert, soğuk, taş kalpli insanlar aslında daha çok sevgiye muhtaçtır. Sıcak bir aileye daha çok ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden, ileride bizim de çocuğumuz olursa, acaba biraz daha mutlu olur musun? Nedensellik bir kez başladı mı, ölüm kaçınılmazdır. Her şeyde erken davranmak gecikmekten iyidir. Lütfen hanımefendiyi. Mümkün olan en kısa sürede hamile bırakın. Ben sadece rastgele konuşuyorum. Eğer çocukları sevmiyorsan. Şimdi, Ne? çocuk istiyorum. Şimdi. Baymu, ben hala üniversitedeyim. Belki birkaç yıl sonra. Yavaş ol, hala canım acıyor. Ne oldu? Alıştım. Sık sık kabus görürüm.
Bunu dene. Yastığın altına koy, çok rahatlatıcıdır. Eskiden sınav stresinden kaygılanır, uyuyamazdım. Büyükannem bana bu çiçek torbasını yapardı. Kamelya çiçeği. Evet, sen de kamelya çiçeğini seviyor musun? Sadece çocukluğumdan bir şeyler hatırladım. Kaderim lanetli. Annem babam erken öldü. Akrabalar da beni uğursuz bulurdu. En yalnız zamanlarımda birkaç kez intihar etmeyi düşündüm. Garip. Neden bunları ona anlatmak istedim ki? En azından bundan sonra artık yalnız olmayacaksın. En azından. Ben varım ve gelecekteki bebeğimiz. Bana bir çift pırlanta yüzük sipariş et, Cartier'den. En kısa sürede hava yoluyla getirt. Tamam. Patron mu? Hangi modeli istiyorsunuz? Kaç karatlık? Hanımefendi, beyefendi dün gece çok yorulduğunuzu söyledi. Size iyi bakmamı istedi. Ah, bir de bu. Folik asit ve vitaminler, hamilelik öncesi beslenme takviyesi. Teşekkürler Wang anne. Rica ederim. Bu arada, patron mu? O uluslararası konferans. Ne zaman iptal etmek istersiniz? İptal edin. Karımla çocuk planlıyoruz. Herkes. Yarından sonra akşam 7, Yeni Gökada KTV. Mezuniyet partisi düzenliyoruz. Herkes gelsin. Ayrıca mezuniyet diplomalarınızı alabilirsiniz. Alo, Neden izinsiz dışarı çıktın? sadece bir mezuniyet partisine katılacağım. Hemen döneceğim. Mezuniyet partisi mi? Sence bilmiyor muyum? Lise boyunca sana zorbalık yaptılar. Oraya gitmek mi? Neden bana söylemedin? İşin yoğundu. Seni rahatsız etmek istemedim. Ve merak etme. Diplomamı alır almaz hemen döneceğim. Kim olduğunu unutma. Başımı belaya sokma. Yeni Gökada'nın canlı kamera görüntülerini bana getirin. Emredersiniz. Patron mu? Hanımefendiye. Biraz fazla mı ilgi gösteriyor? Yao yao, elinde neden? Kırmızı bir ip var. Duymadınız mı? Viang şehrinin en güçlü, en nüfuzlu adamı, Muji, evlenecekmiş. Adam kaderine inanıyormuş. Duydum ki, elinde kırmızı ip olan kadın onun eşi olacakmış. Sen sınıfımızın en güzelisin, üstelik bu aileniz. Refah Ticaret Odası ile proje işbirliği yapıyor. Patron Mu'nun eşi olmak sana nasip olacak. O zaman bizi unutma ha. Kızlar için, iyi sınav notundansa iyi evlilik daha iyidir. Bazıları, okul birincisi olsa ne olur? Yine de benden daha iyi değil. Mezun olur olmaz, zengin bir aileye gelin gidiyorum. Öyle değil mi? Süper zeki. Fazla hayal kuruyorsun. Ne demek istiyorsun? Bahsettiğin o Muci evli. Zaten evlenmiş. Bay Qin, ne saçmalıyorsun sen? Mezun olunca bizden uzaklaşınca. Söz dinlemeyeceğini mi sandın?
Sana söylüyorum. Senin gibi toplumun en alt tabakasından biri. Liseye de gitse, üniversiteye de gitse, işe de girse. Ömrün boyunca biz zenginlerin altında bir köle olarak kalacaksın. Bırak. Bu diplomayı çok istiyorsun herhalde, değil mi? Peki, o zaman ben sana vermeyeceğim. Ne yapabilirsin ki? Zaten üniversiteyi kazansan da harçları ödeyemezsin. O parayı hasta nineciğine saklasan daha iyi. Tabut parası biriktirsin. Ne yapıyorsun? Folik asit. Aman tanrım, folik asit. Bu doğum kontrol hapı değil mi? Bunu neden alıyor? Görünüşe aldanmamak lazım. Senin gibi örnek öğrenci. Gizlice yaşlı adamların metresi olup çocuk yapıyormuş. Böyle bir şey yapmış. Aynen öyle. Hem de örnek öğrenciymiş. Saçmalama. Gerçekten çok komik. Ben evliyim. Hocamla çocuk yapmaya hazırlanıyoruz. Evli mi? Daha liseden yeni mezun olmuşsun, direkt köyden. Yaşlı bir bekar mı buldun? Sizi uyarmak istiyorum. Başınızı belaya sokmayın. Hocamın sabrı pek yoktur eğer öğrenirse. Hiçbiriniz kaçamaz. Kaçamazsınız. Gerçekten görmek istiyorum. Bu yaşlı fakir herif nasıl olacak da? Kimseyi kaçırtmayacak. Zaten hamile kalmaya hazırlanıyorsun. Kimden olduğu fark eder mi? O yaşlı fakir herif seni tatmin edebilir mi? Belki. Ben size yardım edeyim. Ölümü arıyorsun. Vay canına. Tutun onu. Çok havalıydın değil mi? Bugün. Beyefendi sana güzelce hizmet edecek. Bugün kesinlikle benim tohumumu taşıyacaksın. Yao Yao. Bu, senin bahsettiğin o zengin patron. Muci değil mi? Onun gibi biri neden bizim mezuniyet partimize gelsin ki? Sormaya gerek var mı? Bizim Yao Yao'nun elinde kader ipi var. Kesinlikle Yao Yao'ya göz koydu. Patron mu? Siz nasıl olur da böyle alçak gönüllülük edip bizim bu sınıf arkadaşları buluşmamıza gelirsiniz? Yeni galaksinin canlı kamera görüntülerini bana getirin. Bu ne çöp böyle? Patron mu? Özür dilerim. Yer temizlenmemiş. Ayakkabınızı kirletti. Çok özür dilerim. Ye onu. Bu ilaç rastgele yenmez ki. Yerde herkes üzerinde basmış, kirlenmiş. Belki çöpe atarım. Çöp kutusunda çöp olmasından hoşlanmam. Ye onu. Yiyorum. Hayır. Patron mu? Benim. Bu ailesindenim. Evet. Bu ailesinin işleri hala Refah Ticaret Odası'na bağlı. Patron mu? Bu ailesinin tüm projeleri. Hepsi burada. Anlat. Ne tür projeler var? Bu, şehrin batısındaki arsa. Başka? Söyle. Bir de şehrin kuzeyindeki inşaat projesi.
Daha? Patron mu? Sana ne yaptım ki? Ne istersen yaparım. Yalvarıyorum sana. Bu ailesinin kontratlarını mahvetme. Aile iflas ederse. Annem beni öldürür. Patron mu? Gidin. Patron mu? Ziyaretinizi beklemiyorduk. Ağırlayamadık, sizi kızdırdık. Bu ölüler de kim? Hemen patron Mu'ya içki getirin. Patron Mu, özür dilemek için. Size köle olurum, en sadık köpeğiniz olurum. Ne dersiniz? Köle mi olacaksın? Refah Ticaret Odası'na katılmak mı istiyorsun? Evet, evet. Rüyalarımda bile görüyorum. Odanıza katılmayı. Ama gereksinimlerimize uygun değilsin gibi görünüyorsun. Ne istiyorsunuz? Söyleyin. 4 uzvu da sağlam olacak. 4 uzvu da sağlam mı? Patron Mu, çok şakacısınız. Patron Mu, bana acıyın. Size ne yaptım ki? Yalvarıyorum. Hayatımı bağışlayın. Bu köpek hayatımı. Patron Mu. Patron Mu. Patron mu'nun bu hali. Yoksa hepimizi öldürmeyi mi planlıyor? Baykin, ne dikilip duruyorsun? Patron mu'nun sana baktığını görmüyor musun? Hadi, patron mu'ya bir kadeh kaldır. Unuttun mu? Son zamanlarda çocuk planı yapıyoruz. Hanım, Yok, öyle değil. Bay Mu. Yine başını belaya soktum. bu tür partilerden hoşlanmıyorsan neden önceden? Bana söylemedin. Tehlikeyle karşılaştığında neden? Doğrudan beni aramadın. Bundan sonra ne olursa olsun, her zaman hatırla. Sen ben Muci'nin karısısın. Anladım. Nişan yüzüğü. Bu kadar büyük bir elmas mı? Kaç karat? Doğum gününle aynı. Doğum günüm 31 Aralık. Dene bakalım. Beğenecek misin? Patron mu? Daha önce hiç düğünümüz olmadı, değil mi? Nasıl bir düğün istiyorsun? Ben. Baykin. Senin eşin olmak istiyorum. Söyle hadi. Düğün yemini ediyor sanki. Ben, Muci, senin kocan olmak istiyorum. Bugünden itibaren, iyi gününde de kötü gününde de. Zenginliğinde de yoksulluğunda da. Sağlığında da. Seni hep seveceğim, koruyacağım. Ta ki ölüm bizi ayırana kadar. Bir ışık sönerse bir ruh yok olur.
3 ışık da söndüğünde. Can da ruh da yok olur, 2 can birden ölür. Ta ki ölüm bizi ayırana kadar. Bayan Bai, hamilesiniz. Bugünün bu kadar çabuk geleceğini hiç düşünmemiştim. Muci'den okuluma ara vermemi isteyeceğim. Çocuğu doğurduktan sonra üniversiteye devam ederim. Bayan Bai, raporlarınıza göre gebelik durumunuz çok dengesiz, muhtemelen fetüsün gelişimini etkileyecek. Eve döndüğünüzde iyi beslenmeye dikkat edin. Düzenli olarak hastaneye kontrole gelin, düşüğü önlemek için. Hanımefendi hamile olduğuna göre. Boris, lütfen ikinci ışığı söndürün. Hanımefendi, dua mı etmeye geldiniz yoksa adağınızı mı ödemeye? Ufaklık, daha yeni evlendim. Ve hamile olduğumu öğrendim. Ama doktor dedi ki, gebeliğim pek stabil değil. Bu yüzden bebeğim için sağlık duası etmeye geldim. Hanımefendi, önce 3 kez eğilin, sonra Bodhisattva'ya tütsü yakın. Usta, bu tütsü neden böyle aniden kırıldı? Tütsü yakarken aniden kırılması, çok kötü bir alamet. Açık konuşayım, sizin ve çocuğunuzun kanlı bir felaketle karşılaşma ihtimali var. Kanlı bir felaket. Usta, bu. Peki şöyle yapalım. Doğum tarihinizi ve saatinizi verin, size detaylı bir fal bakayım. Tamam. Kaderinizdeki resmi otorite çok güçlü. Bu, her şeyin kökeninin kocanızda olduğunu gösteriyor. Hocam mı? Bu tam olarak ne anlama geliyor? Kocanızın durumuna da bakmam gerekiyor. Şöyle yapın. Onun adını ve doğum tarihini yazın. Mu. Kocanız. Muci mi? Çıkın. Çıkın dışarı. Bu işe bakamam ben. Hemen çıkın. Genç usta. Kanlı felaket. Hocamla mı ilgili? O Lihang değil miydi? Yoksa Muci de bu tapınağa mı geldi? Boris'im, bu ikinci ışık söndüğüne göre. Hanımın 3 ruhundan sadece sonuncusu kaldı. Böylece, o ve karnındaki çocuk fazla yaşayamayacak demektir. Sizinle Han Mengyu arasındaki kader bağı da böylece güçlenecek.
Tek başıma yaşadığım hayat 800 milyon yıl sürebilirdi. Bu nasıl anlamsız olabilir? Neden tereddüt ediyor? Yoksa o kadına karşı hisler mi beslemeye başladı? Acı, ona aşık mı oldun? Bana asla ona aşık olmayacağına söz vermemiş miydin? Onunla evlenmen umurumda değil. Onun kimliğini açıklaman umurumda değil. Onu şımartman, koruman umurumda değil. Onunla çocuk yapman umurumda değil. Umurumda değil. Ona verdiğin her şey. Ben sadece senin gerçek kalbini istiyorum. Ama sen gerçek kalbini bile ona verdin. Acı. Böyle olacağını biliyordum zaten. Kaderin lanetli yıldızı, eşini ve çocuğunu öldürmen umurumda değil. Keşke. Ölecek olan ben olsaydım. Boris, lütfen çabuk karar verin. Evlendiğiniz günden beri, kaderinizdeki sebep o sonuç. Artık geri döndürülemez. Eğer Baykin'i öldürmezseniz, siz ve Han ailesinin kızı. Bunun bedelini ödersiniz. Özür dilerim hanımefendi, burası misafir kabul etmiyor. Lütfen inin. Özür dilerim, hemen gidiyorum. Efendimiz hamileliğinin 7. ayına girdiğinde, Boris, bu son ışığı söndürmek için geri gelin. Onların öldüğü gün, siz ve Han ailesinin kızının mutluluğa ulaşacağınız gün olacak. Bu kamelya ağacının dilekleri özellikle gerçekleştirdiği söyleniyor. Ona hayatında sadece bir kez dilek tutabilirsin. Son kamelya çiçeği düştüğünde benim ölüm vaktim gelmiş olacak. Bir sonraki hayatımda bir daha bu kadar acı çekmemeyi diliyorum. Eğer hayatta sadece bir dilek tutabilseydim. Son kamelya çiçeğinin asla düşmemesini dilerdim. Senin hayatın onun gibi parlasın, muhteşem olsun. Acı, bahsettiğin o dilek tutan kız. Onu bulduk. O, zengin Han ailesinin kızıymış. Han Hanım, dileğin için teşekkür ederiz. Şimdi sıra sende. Ne istersen yerine getireceğim. Benim tek dileğim. Senin eşin olmak. Bu sabah sana gönderdiğim mesajı aldın mı? Gördüm. Doktor, bebeğimizin durumunun pek iyi olmadığını söyledi.
Tapınağa gidip dua etmeyi düşündüm ama 3 tütsü çubuğu da kırıldı. Usta dedi ki, bu çok kötü bir işaret. Fazla düşünme. En iyi beslenme uzmanını ve aile doktorunu ayarlayacağım. Sadece rahatına bak. Çocuğa hamile kalmak sevinçli bir şey olmalıydı. Ama neden o kafası bu kadar doluymuş gibi görünüyor? Baikin. Hanımefendi gibi bu kadar ciddi bir hamilelik durumuyla daha önce hiç karşılaşmadım. Lütfen dinlenmeye dikkat edin. Beslenmenize özen gösterin. Bebeği koruyan takviyeleri zamanında alın. Siz kaderi lanetli yalnız bir yıldızsınız. Bu cenin dünyaya gelmemeliydi. Bu yüzden hanımefendinin semptomları bu kadar şiddetli. Bu son günlerde mümkün olduğunca onun rahat etmesini sağlayın. Hey meme. Ayrıca hanımefendinin cenaze hazırlıklarına da başlayabilirsiniz. Anlaşıldı. Belki de tapınakta söylenenler hep batıl inançlardır. Muci bana çok iyi davranıyor. Bu kadar çok düşünmemeliyim. Daha iyi misin? Tam da sana siyah tavuk çorbası pişirmiştim. Şimdi ılık hale geldi. Doktor ne dedi? Hamilelik bulantıların normal hamilelere göre daha şiddetli. Hamilelik süresince biraz daha fazla sıkıntı çekeceksin. Beslenmene dikkat etmelisin. ALV. Hamile bulantıları ilk 3 ayda geçiyor. Yeter ki bebeğimiz sağlıklı olsun. Ne kadar sıkıntı çekersem çekeyim, buna değer. 100 yıl aynı tekne, 1000 yıl aynı yastık. Söylesene, geçmiş hayatında ne iyilik yaptın da? Benim gibi bir eşe kavuştun. Bir anda bebek 7 aylık oldu. Bugün renkli ultrasona girecek. Bebeğin yanak profili, Muci'nin tıpatıp aynısı. Büyüyünce kesin babası gibi yakışıklı olacak. Ne yazıyorsun? Günlük yazıyorum. Çocukluğumdan beri alışkanlık. Bugün aile yemeği var. Ben gidip hallederim. Birazdan dönerim.
Ben de seninle geleyim. Evlendik, bu kadar oluyor. Senin aileni hiç görmedim. Üstelik bebek doğmak üzere. Bir aile olarak er ya da geç tanışmamız gerekmez mi? Peki. Formaliteyi yerine getirip bir görüşüp döneriz. Patron mu? Beyefendi sizi arıyor. Sen içeri gir. Ben hemen geliyorum. Hım. Bu resim, hatunun hamileliği 7 ayı buldu. 7. aydaki bebek artık şeklini ve ruhunu kazanmıştır. Sonsuz ışığı söndürmenizin vakti geldi. Kader hesaplaşması bu hamlede bitecek. Bu resim, lütfen acele edin. Hey. Burası Mu ailesinin aile yemeği. Sen de kimsin? Burasına böyle gelişi güzel girilir mi? Ben Muci'nin eşiyim. Sen, Boris'in eşi misin? Peki sen burada ne arıyorsun? Bugün Bu ailesinin aile yemeği değil mi? Muci ile evlendikten bu yana bu kadar zaman geçti diye düşündüm. Artık büyükleri bir ziyaret etmek gerekir. Muci size söylemedi mi? Tamam, gir içeri. O kadın işte. Evet, o. Kesinlikle o. Neden bu ailesi bana? Hepsi böyle davranıyor. Yoksa kökenim çok düşük olduğu için mi? Muci'yi utandırıyor muyum? Çekilin yoldan. Hanımefendi, bu nişan hediyelerinin değeri 100 milyarlarca. Hepsi hanımefendi hazretlerinin sizin için hazırlattığı. Büyük anneciğim, çok fazla zahmet ettiniz. Bu aralar o Muci meselesi neredeyse halloldu. İki ailemizin bu evlilik anlaşması yıllardır ayakta. Artık asıl işi halletmenin zamanı geldi. Hanımefendi hazretleri, ben de öyle düşünüyorum. Geçen gün kocam onların doğum tarihlerine baktı. Oğlan, o 96, Temmuz'un 9'u. Bizim Mengümüz ise o 98, Mart'ın 5'i. Hoca dedi ki, gelecek ayın 6'sı. En nadide, en uğurlu gün. Bu günler içinde. Ben bu işi bir halledeyim. 96 Temmuz'un 9'u. Muci'nin doğum günü değil mi? En uğurlu gün derken neyin gününden bahsediyorlar? Yoksa Muci ile o kadının düğününü mü planlıyorlar? Ama Muci zaten benimle evli. Ne müzakeresi bu? Bu hanımefendi. Muci ile arasında ne var? Muhterem misafirler, ziyafet hazır. Lütfen yerlerinize. Sen Muci'nin o karısısın, değil mi? Yedi ay olmuş, bu zamana kadar taşıyabilmişsin. Gerçekten kolay olmamış. Neyse ki, görevin tamamlandı. görev tamam. Bu ne demek oluyor? Sen Muci ile ne tür bir ilişkin var? Ne konuşuyordunuz? Benimle Muci'nin özel işleri, senin bilmeye hakkın yok. Üstelik, bundan sonra da asla öğrenemeyeceksin. Gizemli konuşmana gerek yok. Gidip kocama kendim soracağım. Alo, Muci. O kadının hamileliği neredeyse 7 ayı buldu. Değil mi? O halde bu 3. ışık. Son zamanlarda çok meşgulüm. Ayrıca bu benim özel meselem. Sorma hakkın yok. Muci,
Madem ona el kaldırmaya kıyamıyorsun, o zaman ben senin yerine hallederim. Muci. Muci. İyi misin? Hemen hastaneyi arıyorum. Sen sadece benim günah keçimsin. Muci ona bu kadar sahip çıkıyor mu? Bay Qin, sen sadece ölmeden önceki son parıltısını yaşayan bir ölüsün. Benimle neyi paylaşmaya çalışıyorsun? Canın yanıyor mu? Sen ve bebeğin sağ salim olduktan sonra sorun yok. Muci az önce canı pahasına beni korudu. Demek ki içinde hala bana karşı bir şeyler var. Peki o Han Hanım'la ne tür bir ilişkisi var? Aklıma geldi. Az önce büyüklerin seninle Han Hanım'ın nişanından bahsettiklerini duydum. Onunla ne tür bir ilişkin var? Yanlış duymuşsun. Onunla sadece çocukluktan beri tanışıyoruz. Bugünkü aile yemeğine. Onun da geleceğini beklemiyordum. Ama onların dediğine göre aileleriniz birbirinize denk. Çocukluktan beri birlikte büyümüşsünüz. O zaman neden onu seçmedin de? Benimle birlikte oldun. Benim işlerimi ne kadar az bilirsen o kadar iyi, demiştim. Şirkette işlerim var, sen erken yat. Muci'nin seninle neden evlendiğinin gerçeğini öğrenmek ister misin? Sen miydin? Benden başka kim bu kadar iyi kalpli olup sana tüm gerçekleri anlatır ki? Tüm gerçekleri söyleyeceğim. Ne gerçeği? Bu üç sonsuz ışığın neyi temsil ettiğini biliyor musun? Neye oynuyorsun sen? Acı gibi, toplumun en tepesindeki bir adamın senin gibi. En alt tabakadan birini. Gerçekten gözüne kestireceğini mi sanıyorsun? Sana açıkça söyleyeyim. Acı ve ben çocukluktan beri birlikte büyüdük. Bu yıl evlenmemiz planlanmıştı. Ama ne yazık ki, Aci'nin kaderi lanetli yalnız bir yıldız. Kaderinde bir eşi ve bir çocuğu. Öldürmek yazılı. Bu yüzden Sen ve çocuğun kanlı bir felaketle karşılaşabilirsiniz. Kaderinde çok fazla yıkım işareti var. Bunun kaynağı kocanın kendisinde. Kanlı felaket. Eşini öldüren. Çocuğunu öldüren. Yani acı mı? hep o benim eşim diyor. Tekrar tekrar vurguluyor, senin onun eşi olduğunu. Bunların hepsi, senin benim yerime ölmeni sağlamak için. Sadece şunu bil. Bugünden itibaren. Sen benim yasal eşimsin. Sadece bir eşin. Görevlerini yerine getir. Karttaki parayı dilediğin gibi harca. Lüks arabalar, köşkler, yüksek moda markalar. Ne istersen. Hepsini karşılayabilirim. Ben şimdi çocuk istiyorum. İleride ne olursa olsun, her zaman hatırla. Sen ben Muci'nin eşisin. Patron çok takıntılı, sevgilisi için her şeyi yapar.
Her şeyi feda edebilir sevdiği kadın için ve sen o feda edilensin. Nasıl olur? Bu imkansız. Ben ve bebeğim. Patron mu? Nasıl yapar? Nasıl? Hala inanmıyor musun? O zaman sana söyleyeyim. Bu 3 sonsuz ışık, senin 3 ruhun. Bu ilki, evlilik gecesinizde söndürüldü. Patron Mu'nun kendi elleriyle söndürdü. Bu ikincisi, hamile olduğunu öğrendiğin gün, yine onun elleriyle söndürüldü. Bu üçüncüsü. Bir tahmin et bakalım. Bu da sönerse, ne olur sence? Patron Mu, hanımefendi öldü. Patron Mu, hanımefendi. Doğum sırasında öldü. Anne ve bebek, ikisi de. Lütfen başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sadece görevini tamamladı. Bayki'nin ailesi geldi mi? Bayki'nin ailesi sizsiniz sanırım. Üzgünüm. Doğum sırasında aşırı kanama oldu. Kurtaramadık. Bu, Bayki'nin ölüm belgesi. Bir aile üyesinin imzalaması gerekiyor. Acaba, Bayki'nin size yakınlığı nedir? Ben onun kocasıyım. Aslında sadece sıcak bir yuvaya ihtiyacın var. En azından artık. Bir daha yalnız kalmayacaksın. Artık ben varım. Ve gelecekteki bebeğimiz. 100 yılda bir aynı tekneye, 1000 yılda bir aynı yastığa kavuşulur. Seni sonsuza kadar sevecek ve koruyacağım. Ta ki ölüm bizi ayırana kadar.
Patron Mu. Hanımefendinin büyükannesi. Hanımefendiyi Mu aile mezarlığına gömmemize izin vermiyor. Cesedi ısrarla kendisi aldı. Arada bazı anlaşmazlıklar çıksa da hesabına 10 milyon lira tazminat yatırdık. Elimizden geldiğince onu rahat ettirmeye çalıştık. Hanımefendinin bu kişisel eşyaları şimdi imha edilsin mi? Kamelya çiçeği. Sen de kamelya çiçeğini mi seviyorsun? Bugün 7. doğum günüm. Tapınağa gidip bir dilek tuttum. Dileğim, büyükannemle birlikte huzurlu bir hayat sürmekti. Ama sonra bir dilek kağıdı gördüm. Son kamelya düştüğünde benim sonum gelecek diyordu. Düşündüm ki, o kişinin hayatı çok zor olmalı. Bu yüzden kendi dileğimi değiştirdim. Şöyle bir dilek tuttum. Son kamelya çiçeği asla solmasın. O kişinin hayatı bu çiçek gibi hep parlak kalsın. Demek bana hep yalan söylemişler. Bay Kim, benim için o dileği tutan kişi sensin. Patron Mu, gerçekler. Tamamen ortaya çıktı. O yıl dilek tutan kişi. Gerçekten de hanımefendiydi. Han Mengyu hanımefendiye gelince. O Baikin denen kadın, nihayet öldü. Ağacının eşini ve çocuğunu öldüren lanetli kaderi. De böylece tamamen çözülmüş oldu. Seninle Ağacının evliliği nihayet ayarlanabilir artık. Büyükannenin o yıllardaki kararı sayesinde oldu, beni tanıttılar. Tapınakta dilek tutma olayını benim üstüme attılar, böylece. Benimle Acı arasındaki bu kader bağ kuruldu. Acı'yı kandırmak için o zaman tapınağın. Her kademeye rüşvet verdik, tanıklık ettiler, epey zahmet çektik. Evet Mengyu, bu görücü usulü evlilik için. Çok emek harcadık, sakın. Bizi hayal kırıklığına uğratma. Muci küçüklüğünden beri. Mu ailesiyle pek iyi geçinemedi. Şimdi, Mu ailesinin liderlik koltuğunu sıkıca elinde tutuyor. Bize hiçbir fayda sağlamıyor. Sen onunla evlendikten sonra, bizim için daha fazla imkan koparmalısın. Ne de olsa, aynı gemideyiz. Aynı gemideyseniz, o zaman hep birlikte inin. Ve hanımıma eşlik edin. Acı. Ne yapıyorsun sen? Lanet olası. Mengyu senin nişanlın. Biz senin aileniz. Sen böyle. Ben diledim. Son kamelya çiçeği asla solmasın. O kişinin hayatı da onun gibi parlak çiçek açsın.
İncin. Hepsi büyükannenin yaptığı hatalar. Büyükanne, seni bu cehenneme sürüklememeliydim. Yaşlı hanım, bu bir mucize. Torununuz hayata döndü. Ne diyorsunuz? Torunumuz kesinlikle her zaman iyilik yapıp iyi kader biriktirmiş. Böyle bir mucize büyük bir şanstır. İncin. Refah Ticaret Odası Başkanı'nın eşi doğumda öldü. Bilgili kaynaklara göre Muci, eşini kaybetmenin acısına gömülmüş durumda. Her türlü röportajı reddediyor. Patron mu? Eşini kaybetmenin acısı. Hep söylerdi, senin kocan olduğunu. Tekrar tekrar vurgulardı, senin onun karısı olduğunu. Hepsi sadece benim yerime ölmen içindi. Viking. Senin karın olmayı kabul ediyorum. Seni sonsuza kadar seveceğim. Seni koruyacağım. Ta ki ölüm bizi ayırana kadar. Yukarıdakiler, yapay zekanın Uluslararası Tıp Birliği'ne uygulanması hakkındaki proje raporumdu. Herkese teşekkürler. Viking arkadaşımıza teşekkür ederiz. Hepimize getirdiği harika sunum için. Şimdi sıra bende. Tıp bölümümüzün en iyilerine yakışır bir özet. Mezun olur olmaz bu kadar önemli bir projeye katılabiliyorlar. Teşekkür ederiz. Gerçekten de çok uyumlular. Tekrar herkese teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür ederim. İncin, geçen sefer evlilik konusundan bahsetmiştik. Ne düşünüyorsun? Ben. Viking. Senin karın olmayı kabul ediyorum. Ben, Muci, senin kocan olmayı kabul ediyorum. O hep, ben senin kocanım diyordu. Tekrar tekrar vurguluyordu, sen benim karımsın diye. Hepsi sadece, senin benim yerime ölmeni sağlamak içindi. Aci çok takıntılı biri. Sevdiği kadın için her bedeli ödemeye hazır. Ve sen, o bedelsin. Rengu, bu yıllardır bana gösterdiğin ilgi için teşekkür ederim. Ama sen de biliyorsun. Başarısız bir evlilik geçmişim var. Bu yüzden tekrar kabul edip edemeyeceğimi bilmiyorum. İncin. Geçmişin umurumda değil. Fazla da düşünme. Artık genç değiliz, ailelerimiz de baskı yapıyor. Evlendiğimizde, hayat normale döndüğünde, eski şeyler zamanla unutulur. Büyükanne, önceki olayların seni çok sarstığını biliyor. Ama büyükannenin yaşı giderek ilerliyor. Artık sana bakamayacak. Uygun bir erkekle karşılaşırsan, bir an önce evlen. Hayatının geri kalanında bir sığınağın olsun. Yoksa, büyükanne öldüğünde gözlerimi kapatamam. Haklısın, evlenmeyi düşünmenin zamanı geldi. 2 gün içinde olabilir. Düğün tarihini belirleyelim. Harika olur. Zaman da ilerliyor. Sen git dinlen, benim laboratuvarda işim var. Hem.
Alo, manevi baba, ben Renvu. Hey meme. Evleniyorum. Düğünüme gelmenizi istiyorum. Evleniyor musun? Anladım. Patron mu? Orenyu sadece. Yardım ettiğiniz bir yoksul öğrenci. Sizin statünüzde biri. Onunla bizzat ilgilenmeye gerek var mı? O önemli değil. Elindeki proje çok önemli. Bir tek insanın yaşamı 800 milyon yıl sürebilir. Bu nasıl anlamsız olabilir? Manevi baba, siz nasıl bizzat geldiniz? Çok naziksiniz. Yine patron Moody'ye hitap edin lütfen. Geçmişte ailem zor durumdaydı. Siz tıp fakültesine girmemi ve doktoraya kadar okumamı finanse ettiniz. Siz benim ikinci ebeveynimsiniz. Size manevi baba demem. Hiç de abartılı değil. Peki, düğün ne zaman? Yakında, 1 ay kadar kaldı. İşte nişanlımı gelinliğini denemeye getirdim. Nişanlın mı? Telefonda bahsettiğin. Tıp üniversitesinin kampüs güzeli mi? Ne şanslıymışsın. Rengu, denedim. İncin, işte sana bahsettiğim. Beni finanse eden o gizemli patron. Aynı zamanda tıp dünyasının en büyük yatırımcısı, patron mu? Viking benim nişanlım. Bu tıp projesini birlikte geliştirdik. Bu projeyi onunla birlikte geliştirdik. Tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz. Tanıyorum. Haberlerde görmüştüm. Bayan Bai, genç ve yetenekli, çok başarılı bir tıp profesyoneli. Tıp alanında çalışan biri. İncin. Rengu size manevi baba diyor. Ben de size aynı şekilde hitap etmeliyim. Manevi baba. Neden? Patron mu? Ticaret odanız finans ve teknolojiyle ilgileniyor. Neden tıp sektörüne yatırım yapmak istediniz? Tıp alanına girmek istediniz. İncin, bilmiyorsun. Patron mu bunları, vefat eden eşi için yapıyor. Patron mu Viang şehrinde derin bağlılığıyla tanınır. Eşinin bir hekim olma hayali vardı. Ne yazık ki. 6 yıl önce vefat etti. Patron mu? Onun son dileğini yerine getirmek için yapıyor bunları. Öyle mi? Patron mu? O sevgili eşiniz. O sevgili eşiniz. O yıllar önce nasıl öldü? Delirdin mi? Patron bunun o eşi. Onun en hassas noktası. Nasıl böyle bir şey söylersin? İncin uzun süredir okulda, konuşurken sınırları aşabiliyor. Sözlerinde ölçüyü kaçırıyor. Lütfen aldırmayın. Sorun değil. Bugün bir iş yemeği var. Birlikte gelin. Tamam. Manevi baba, şerefinize, zamanında orada olacağız. Gitmeyecek misin demek istediğin ne? Neden gitmiyorsun? Gitmek istemiyorum. İncin, orası Refah Ticaret Odası'nın yemeği. Toplumun önde gelen isimlerinden kimler olmayacak ki? Bu, bağlantı kurmak için harika bir fırsat. Hem de, Guru Baba diye ağzında tüy bitti. Patron bunun ilişkisini ancak böyle kurabildim. Şimdi onun davetini reddetmek, onun yüzüne tokat atmak gibi olmaz mı? Rengu. Kendimi iyi hissetmiyorum. Gitmek istemiyorum. Benimle evine gidelim, dinlenmek istiyorum. Peki, tamam. Eve gidiyoruz. Bu resim, falınız gösteriyor ki, eşinizi öldüren lanetiniz ortadan kaldırıldı. Hanımefendi neden hayatta? İyilik yaptığı için şansı ve ömrü geniş.
Yani demek istiyorsun ki, onunla tekrar birleşirsem, ona hiçbir zarar vermeyecek, öyle mi? Kesinlikle öyle. Ancak 6 yıl önce olanlar hanımefendiyi derinden yaraladı. Muhtemelen içinden. Bu engeli aşamıyor. Kabul etmesi çok zor olabilir. Dileğim, son kamelya çiçeği asla solmasın. O kişinin hayatı, onun gibi açsın. Bundan sonra artık yalnız olmayacaksın. En azından. Ben varım. Ve ayrıca gelecekteki bebeğimiz. Ben, Baykin, senin eşin olmayı kabul ediyorum. Kader seni tekrar karşıma çıkardı. Bu hayatta bir daha asla gitmene izin vermeyeceğim. Kim o? Kim o? Manita babam. Sizi buraya ne rüzgar attı? Bay Hanım'ın gelinlik mağazasında bir şey kalmış. Yol üstü olduğu için getirdim. Neymiş o? Küpe. Gelinlik denerken düşürmüş. Böyle ufak bir mesele için. Patron bunun bizzat zahmet etmesine ne gerek vardı? Proje konusunda da konuşacaktım. İçeri girebilir miyim? Bir şeyler atıştıralım. Patron mu? Bizim yemeklerimiz sade ev yemeği. Sizin gibi değerli biri. Kendini böyle şeylere mahkum etmek zorunda değil. İncin, nasıl böyle konuşursun? Manita babamız zor gelmiş. Ne isterse onu yaparız. Hadi, buyurun içeri. Lütfen, buyurun. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Hayır, henüz değil. İncin yurtta kalıyor. Arada bir evime geliyor. Evlenmeden birlikte yaşamak istemiyor. Evlilik öncesi muhafazakar, evlendikten sonra açılır. Ben de karımla evlendiğimizde. Bütün gece uyumazdık. Yüzünün kızarmasını, gözlerinin dolup sesinin titreyerek bana yalvarmasını seviyordum. Bay Hanım, buyurun oturun da yemeğe başlayalım. Otur. Shao, yeteneğin konusunda hiç şüphem yok. Neyse ki Güney Sınır Bölgesi'nde bazı tıbbi işletmelerim var. Seni oraya gönderip onları devralmanı istiyorum. Manavım, bana bu kadar güvendiğiniz için minnettarım. Kesinlikle. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Sadece Güney Sınır Bölgesi'ne gidip işleri devralmak, muhtemelen 3-5 yıl. Evden uzak kalmak demek, değil mi? Evet, gitmek istemiyor musun? Hayır, hayır, cesaret edemem. Manavım, sizin her türlü düzenlemenize uymaya hazırım. Ama Kincim'le henüz evlenmeye hazırlanıyoruz. Eğer 3-5 yıllığına gidersem, evde ona kimse bakamaz. Gençler önceliği kariyerlerine vermeli. Bayan Bay konusuna gelince, ona ben bakacağım, merak etme. Midem rahatsız, yemeyeceğim. Muci, zaten bir kez öldüm.
Neden hala peşimi bırakmıyorsun? Tekrar evlenelim. Tekrar evlenmek mi? Yine ne yapmak istiyorsun? Beni öldürmeye devam mı edeceksin? Çocuğumuzu öldürüp seni ve Bayan Han'ı ebedi mutluluğa kavuşturmak mı? Öyle değil. Nasıl yani? Söyle bana, Muci. 6 yıl önce benimle evlendin. Bayan Han'ın lanetini almak için beni öldürecek miydin? Evet. O 3 sonsuz ışık. Benim 3 ruhum. Onları sen mi söndürdün? Evet. Evlendiğim günden hamile kaldığım kadar. 7 ay, her gün her gece. Beni bekliyordun, değil mi? 2 canı birden almak için. Evet. O halde neden hala buradasın? Çünkü seni seviyorum. Sadece çok geç anladım. Muci, Nasıl bu kadar yüzsüz olabiliyorsun? Yüzüm yok. Ama seni istiyorum. Sen yüzsüzsün. benimse canım var. Oğuz soyadlı adamı güney sınırına göndermeyebilirim. Bir şartım var. Sen neden? Bana 365 gün ver. Onunla evlenme. Bu 365 gün içinde her yolu deneyeceğim. Seni yeniden bana aşık etmek için. Eğer gelecek yıl bugün hala bana aşık olmamışsan, o zaman seni serbest bırakacağım. Ne konuşuyorsunuz siz? Dedim ki gelecek ayın 7'sinde evleniyoruz. Babacanımız da şahidimiz olacak. Değil mi? Babacanım. Bu 365 gün içinde her yolu deneyeceğim. Seni yeniden bana aşık etmek için. Baykin, öğrencim. Öğretmenim. Sana güzel bir haberim var. Planladığın sağlık projesi kabul edildi. O büyük yatırımcı çok beğendi. 10 milyar yatırım yapacakmış. Gerçekten mi? Evet. Ama bir şartları var. Projenin başlatıcısı olarak senin. Şu eyaletine gidip bir üst düzey toplantıya katılman gerekiyor. Bu akşamın uçak bileti. Bir iş seyahati iyi olur. En azından Muci'den uzaklaşırım. Umarım artık peşimi bırakır. Başka planların varsa, Onlara söylerim. Hocam, boşum. İş seyahatine çıkmak istiyorum. Manita baba, kulübe geldim. Neredesin? Çok özür dilerim. Kıyafetinize bulaştırdım. Sorun değil, sorun değil. Sen, haberlerdeki o yurt dışı eğitimli tıp doktoru musun? Hocam. Hayranınızım. Sizi ilk kez görüyorum. Televizyondakinden bile daha yakışıklısınız. Sizinle bir fotoğraf çektirme şerefine nail olabilir miyim acaba? Hocam. Açıkçası sizi uzun zamandır hayranlıkla takip ediyorum. Acaba, iletişim bilgilerinizi alabilir miyim? Özür dilerim. Kız arkadaşım var. Öyle mi? O zaman rahatsız ettiğim için özür dilerim. geldin. Manita baba. Bu türden hoşlanıyor musun? Hayır, sadece bir hayranımdı. Onunla 2 laf ettim. Nişanlın burada değil ya.
Erkek erkeğe anlarım ben. Manita baba. Daha önce hanımefendiyle aranız iyi değil miydi? Gençsin, hayatı yeni öğreniyorsun. Safsın. Eş olmaktan ibarettir. Bir erkek dışarıda işinin peşinde koşarken birkaç tane. Ruh ikizi olmaz mı? Sıkı çalış, ileride önünde sayısız fırsat olacak. Manita baba, seni iyice dünyaya alıştıracağım. Patron mu? Şao. Birkaç gün iş seyahatine çıkıyorum. Proje konusunu dönüşte konuşuruz. Patron mu? Bu akşam Sichuan'a uçak bileti ayarlayın. Danışmanın verdiği adres bu olmalı. Baykin, proje iş seyahati için rezervasyon yapılmış olmalı. Pekala. Lütfen rezervasyonu yapan şirketin adını verir misiniz? Kontrol ediyorum. 1 saniye bekleyin. Sormaya gerek yok. Refah Ticaret Odası, 2 lüks suite. O burada ne arıyor? Projeme yatırım yapan oydu. Bu Muci. Bilerek yaptı. Rezervasyonunuz 9001 ve 9002 numaralı odalar. Yan yana 2 oda. Anahtarlarınız lütfen. Yan yana. $8 milyar insanın ortalama ömrünü 0,1 yıl uzatabilirim. Kabul etmezsen, bu yatırımı şu an iptal ederim. Patron mu? Uluslararası toplantı başlamak üzere. Siz ve hanımefendi ve bayan bayi toplantı salonuna geçmelisiniz. Buyurun, Bayan Bay. Kimsiniz? Hocam. Geçen sefer konuştuğumuz şeyi düşündünüz mü? Söyledim ya. Her refah ticaret odasına patron buradayım. Kim olduğun önemli değil, onun yerini almaya çalışma. Ona ihanet etmem. Ben onun yerini almasam, o seninkini alacak. Ne demek istiyorsun? Bazı şeyleri fazla açıklayamam. Bir daha iyi düşün. Ne demek istiyorsun? Açıkça söyle. Alo? Rengo. Yalnız seyahate çıkmam biraz güvenli değil. Yanıma gelir misin? Toplantıda başarılıydın, şirketin etkinliği var. Gelir misin? Teşekkürler patron mu ama kalabalık ortamları sevmem. Ben gelmeyeceğim. Otele acele etmen gerekiyorsa, ben de sana eşlik edebilirim. Tamam. Ben partiye katılacağım. Bayan Bay, buyurun bu taraftan. Şerefe. Sadece içmek ne kadar sıkıcı. Hadi bir oyun oynayalım. Doğruluk mu, cesaretlik mi? Olur. Hadi bayan bayi, birini seç. Hadi ama hadi. Cesaretlik görevi. Önündeki bu şişeyi bitir. Olmaz olmaz, benim alkol alerjim var. O halde striptiz yap. Kabul edilir. Değil mi? Eğer tüm meydan okumalarınız böyleyse. Gitmek zorundayım. Ama yapma. Son bir tane, 3 şansın var. Bu son şansın, bir daha değiştiremezsin. Bu en zorlusu. Git ve patron Mumuz'a parmağındaki yüzüğü çıkarttır. Bu da bir meydan okuma sayılır mı? Tabii ki. Bayan Bayi gerçekten bilmiyor mu? Patron Mumuz'un hikayesini. Hayır, bilmiyorum. Anlatın bana o zaman, yoksa. Nasıl meydan okuyacağımı bilemem. Patron Mumuz'un parmağındaki o pırlanta yüzük. Onun tabusu. Karısı bu kadar yıldır yok olmasına bakma. Hala tam anlamıyla altın bekar. Bugüne kadar. Hiçbir kadın yanına yaklaşamadı. Neden ki? Duyduğuma göre ölen karısına söz vermiş, ölüm döşeğinde bile. Evlilik yüzüğünü çıkarmayacağına dair. Çıkarmak yok. Uyuyacağız. Uyurken bile çıkarmak yok, ölene kadar çıkarmayacaksın. Dışarıda o kadar kadın var.
Bana söz ver, sonsuza kadar sadece benim olacaksın. Ben, Baykin, senin karın olmayı kabul ediyorum. Ve şu var ki bu 6 yıl boyunca patron mu hep zamanında işten çıktı. Hiç iş yemeğine gitmedi. Milyarlarca değeri var ama yeni bir takım elbise bile diktirmedi. Yemeklerinde hep karısının sevdiği yemekleri yiyor. Zamanında çıkmasının sebebi, karısı hayattayken iş yemeklerine gitmesine izin vermezdi. Hep erken eve gelmesi için ısrar ederdi. Eski takım elbiseleri giymesi de, üzerinde hala karısının dokunuşlarının izleri olduğu için. Patron mu böyle yaparak belki de, karısının hala yanında yaşadığı hayalini kuruyor. Böyle büyük bir risk sanırım canıma mal olur. Yine de dürüstlükü seçeceğim. Tamam. O zaman dürüstlük meydan okuması. Evli misin? Evlendim. Peki, toplamda kaç erkekle çıktın? 2. 2 mi? Yani şimdiki ve eski kocan. Peki, en çok sevdiğin erkeğin? Şimdiki mi yoksa eski kocan mı? Söylemeye cesaretin var mı? Kimmiş o? Elbette. Şu anki kocam ve eski kocam. Nasıl bu kadar içebildin? Benimle mi ilgileniyorsun? Hayır. Tıpkı 6 yıl önceki gibi. Kendini kandırıyorsun. Özel asistanlı, Muci neden böyle oldu? Hanımefendi, Adım Baykin. Bayan Bay. Söylememem gereken birkaç şey söyleyeceğim. 6 yıl önce, patron mu gerçekten büyük bir hata yaptı. Her şeyi yapabilecek, aşırıya kaçan, sonuçlarını düşünmeyen biriydi. Özellikle de sevdiği kadın söz konusu olduğunda, anlıyor musun? 20 yıl önce, bir kız bir kamelya çiçeğiyle. Onun hayatını kurtardı. 20 yıl önce. Tapınakta. Kamelya çiçeği. Evet. Onun bu hayatı. O kız için yaşıyor. Ama bu ailesi, Han ailesiyle anlaşıp onu kandırdı. Hep düşündü ki, o kız Han Mengyu'ydu. Sen başına gelenlerden sonra öğrendi, onu kurtaranın sen olduğunu. Bayan Bay. Ondan nefret etmen çok normal. Seni sevmesi de gerçek. Muci, oda kartın nerede? İncin. Rengu, manevi baban çok içti. Hemen onu içeriye götür. Uyan, bunların hepsi yalan. Duydum ki, ölen karısına ölümüne kadar. Evlilik yüzüğünü asla çıkarmayacağına söz vermiş. Ne kadar da derin aşk imajı. Bütün o meslektaşlarını beni kandırmak için ayarlamış.
Gerçekten sevmiş olsa ne olur? Yine de benim canımı almak için elini kaldırdı. Muci takıntılı biri. Sevdiği kadın için her şeyi feda edebilir. Ve sen o fedakarlıksın. İncin. Beni buraya sen çağırmadın mı? Evet, ama bu kadarını düşünmemiştim. Hem anlaşmamış mıydık? Evlendikten sonra. İncin. Ben bir erkeğim. Benim de ihtiyaçlarım var. Hep bu kadar anlayışlı değil miydin? Bu konuya gelince. Neden bana hep direniyorsun? Beni sevmiyor musun? Ben. Patron mu? Ayıltma çorbanız. Baykin nerede? O öğretmenle birlikte yandaki 9001 numaralı odada. Kapı kilitli. Başka bir şey bilmiyorum. Yan odanın anahtar kartını bana getir. Patron mu? Bu. Hemen hallederim. Rainbow, henüz hazır değilim. Muci, sen buraya nasıl girdin? Ne işin var burada? Muci, yine ne saçmalıyorsun? Onu mu savunuyorsun? Saçmalamayı bırak. Biliyorum ki o silahında. Mermi yok. Deli misin sen? O ses de ne? Hiçbir şey. Git. Seninle yattı mı? Bu seni ilgilendirmez. Onu seviyor musun? Bu da seni ilgilendirmez. Gözlerime bak ve cevap ver. Onu seviyor musun? Evet, seviyorum. Sorun değil. Seni ondan soğutacağım. Muci. Altı yıl önce bizim hikayemiz bitti. Artık birlikte olamayız. Asla olamayız. Yalvarıyorum sana, bırak beni artık. Bana karşı istediğini yapabilirsin. Ama etrafındaki insanları da düşünmelisin. O henüz ölmemiş büyükannen. Oğu denen adam. Ve Oğu'nun ailesi. Hala bu aşağılık numaralardan başka bir şey bilmiyor musun? Başka numaram yok. Bana öğretir misin? Artık bir daha görüşmeyelim. Az önceki ses neydi?
Vazoyu yanlışlıkla kırdım. Rainbow, en kısa sürede evlenmek istiyorum. En kısa sürede. Ne kadar kısa? Gelecek hafta. Tamam, düğün organizasyon şirketini arayıp sorayım. Yerel bir yerde olmasını istemiyorum. Uzak bir şehre gitmek istiyorum. Mümkün olduğunca sade, ilan edilmeden. Gerçekten sıradışı bir kadınsın. Peki. Sen ne dersen? Gençler kariyerlerine odaklanmalı. Baykin Hanım'a gelince, onunla ben ilgilenirim. Ancak bu şekilde. Muci beni nihayet rahat bırakır herhalde. Tebrikler, tebrikler. Mutlu evlilikler. Teşekkürler. Patron mu? Hanımefendi artık bu şehirde değil. Elimizden geleni yapacağız. Ve onun yerini tespit edeceğiz. Görüşürüz. Rainbow, vakit geç oldu. Önce odama gidip makyajımı çıkarayım. Görüşmeyeli günler oldu. Baykin Hanım, mutlu evlilikler. Acele etme gitmeye. Buraya gelmemin tek sebebi, seninle bir iddiaya girmek. Şu nişanlın, bu gece, başka bir kadınla keyifli vakit geçirecek. Muci, yine ne saçmalıyorsun? Renko ile yıllardır birlikteyiz. Bana ihanet edecek biri değil. İddiaya var mısın, yok musun? Ne kadar komik. Peki ya kaybedersen? Kaybedersem, bir daha asla karşına çıkmam. Ama kazanırsam, düğün gecemi bana vereceksin. Özür dilerim. Öğretmen oğul. Bayan Yido. Bugün evleniyorsun. Tebrikler. Demek ki benim şansım yok. O zaman bana bir imza ver. Nereye imzalayayım? Şuraya. Bu pek uygun olmaz. Öğretmen oğul. Uygun olmadığını biliyorum. Ama bugünden sonra bir daha asla böyle bir fırsatım olmayacak. Lütfen bana düğün gecenin yarısını ayır. Bir hayalimi gerçekleştir. Karının yapmak istemediği her şeyi yapabilirim. Vermek istemediği her şeyi ben verebilirim.
Ne dersin? Bahse girdik, kaybeden kaybetti. Muci. Bununla gurur mu duyuyorsun? O temiz olmasa bile. Sen neredeydin temiz olmak? 6 yıldır hiç tatmadım. Temiz mi değil mi? Dene de gör. Bırak beni. Bırakacağım seni. Bırak. Ünlü akademisyen Orenyu. Düğün gününde aldatma skandalı patladı. Akademik idol imajı çöktü, kariyeri tehlikeye girdi. Bu kadar ileri gitmeye gerek var mıydı? Haklısın. Benim kadınım yattı, onu hadım etmem gerekirdi. Onu hadım etmem gerekirdi aslında. Muci, yanlış anladın. O gece onunla hiçbir şey olmadı aramızda. Bana yaranmaya mı çalışıyorsun? Sadece Orenyu için ricada bulunuyorum. O zaman onun durumunu daha da berbat edersin. Uslu dur, herkes için iyi olur. Müdür bey, dinleyin lütfen. Şu an tüm internet senin düğün günü aldattığın haberleriyle dolu. Açıklayacak neyin kaldı ki? Yönetim kurulu ortak kararıyla. Okuldan atıldın. Müdür bey. İncin neden telefonumu açmıyor ki? Merhaba hocam. Son zamanlarda pek iyi gitmiyor değil mi? Yine sen. Sen kimsin ya? Benim kim olduğumu bilmiyorsun ama biliyorum ki. Durumun kötü, yardım edebilirim. Tek fırsatı sana gönderdim. İyice bir incele. Seni baştan çıkaran o kadın, senin sadık bir hayranın filan değil. Refah Ticaret Odası'nın bir elemanı. Büyük bir ödülü alıp yurt dışına kaçtı bile. Peki ya Baykin? O nişanlın. Muci'nin bir türlü unutamadığı eski karısı işte. Siz tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz. Haberlerde görmüştüm. Yüzü kıpkırmızı, gözleri dolu, titreyerek yalvardığı halini seviyorum. Bayan Bay, lütfen yemeğinizi yiyin. Bayan Bay, lütfen oturup yemeğinizi yiyin. İncin. Rengu, manevi baban fazla içti. Onu hemen içeri götür. Ne oldu? Kendimi iyi hissetmiyorum. Seni ilgilendirmez. Muci, yine ne yapacaksın? Her ayın onun da adet olduğunu hatırlıyorum. Üşüyorsun ve çabuk yoruluyorsun. Biraz ileride bir dinlenme tesisi var. Seni oraya götüreyim. Boris, hanımefendi 6 yıl önceki ölüm tehlikesinden kurtulmuş olsa da, gelecekte büyük bir sorun yaşamayacak. Ama 6 yıl önceki o düşük, bedeninde, ciddi hasarlar bıraktı. Bu yüzden adet dönemleri bu kadar acı verici oluyor. Anladım. Dileğim, son kamelya çiçeğinin asla solmaması. O kişinin hayatının, onun gibi parlak açması. Ben. Baykin. Senin eşin olmayı kabul ediyorum. Ben, Muci, senin kocan olmayı kabul ediyorum.
Bundan sonra asla yalnız kalmayacaksın. En azından. Ben varım. Ve gelecekteki bebeğimiz. Muci, Hım, ne yapıyorsun? görmüyor musun? Üzeri kan içinde. Pislik içinde. İç çamaşırı yıkamak ne ki? Yaşlandığında felç olduğunda. Sana hala altını temizleyeceğim. Ben neden felç olayım ki? Senin yüzünden. Peki o zaman, yaşlanıp felç olduğumda. Sen bana altımı temizlersin. Olur mu? Peki sen neden felç olacaksın? Demek benim kocam olduğumu kabul ediyorsun. Bugünden itibaren, iyi günde de kötü günde de. Zenginlikte de fakirlikte de. Sağlıkta da seni her zaman seveceğim ve koruyacağım. Ölüm. Bizi ayırana kadar. Unuttun mu? Son zamanlarda bebek planlıyoruz. Hanımım. Bundan sonra ne olursa olsun, her zaman hatırla. Sen ben Muci'nin karısısın. Anladım. İncin, düğün olayını dinle, açıklayayım. Rengo. İncin, asla seni aldatmayı düşünmedim. O bana tuzak kurdu. O kadın, onlar, Refah Ticaret Odası'ndan, beni baştan çıkarması için özel olarak gönderdi. İddiaya girer misin? Bırak beni. Muci, hem benim kadınımı çaldın hem de geleceğimi mahvettin. Seni asla affetmeyeceğim. O kadını sen ayarladın. Bütün bu uğraşların. Yeni numaralarından biri. Muci. Ne kadar hadisin sen? Hadi. Geldim. Manita baba, Evlilik evliliktir. Erkek iş hayatında mücadele ederken. Birkaç yakın arkadaşı olmaz mı? Devam et. İleride bolca fırsatın olacak. Manita baba. Seni iyice hayatın içine sokacağım. Ben onun kafasına silah dayayıp pantolonunu indirtmedim. Bayan Bayi, bana teşekkür etmelisin. Düğün gibi önemli bir anda sana bir pisliğin gerçek yüzünü gösterdim. Seninle evlendiğimizde. Senin gerçek yüzünü nasıl göremedim? Görmek mi istiyorsun? Öyleyse sana ömür boyu yavaş yavaş göstereceğim. öğretmen oğul. İlk kez görüşüyoruz. Gel arabada konuşalım. Telefondaki kişi sensin. Benim soyadım Mu. Muguangyo. Muji'nin amcasıyım. Gel. Endişelenme. Sana ulaşmamın nedeni. Ortak bir hedefimizin olması. Muji ve Bayki'nin bu dünyadan tamamen yok olmasını istiyorum.
Silinip gitmelerini istiyorum. İş bittikten sonra istediğin her şeyi sana verebilirim. Ne yapmamı istiyorsun? Bayan Bay misiniz? Lütfen belgelerinizi imzalayın. Gönderen, Uluslararası Tıp Birliği. Teşekkürler. WMA Küresel Tıp Konferansı. Davetiye. Muci, yine ne yapıyorsun? Ben yokken dışarı çıkmamanı söylememiş miydim? Senin aklın mı var? Uluslararası Tıp Birliği toplantısına katılıyordum. Gitmek istiyorsan seni ben götürürüm. Muci, ne yapıyorsun? İl başını. Yaralanmışsın. Arabada kal, dışarı çıkma. Arabanın sistemi hacklendi, uzaktan kilitlendi. Nasılsın yeğenim? İyi misin? Muguangyao, beni pusuya mı düşürdün? Seni küçük serseri. O kadın yüzünden. Bütün Mu ailesini hapse attırdın. O kadar seviyorsan, ölümle ayıracağım sizi. Arabanın altında bir bomba var. 60 saniye sonra. Sen ve kadın parça parça olacaksınız. Tabii eğer elindeki silahla kendine son vermezsen. Uzaktan kumandalı bombayı kapatıp kadının hayatını başlayabilirim. Tabancanla kendini öldürmezsen. Uzaktan kumandalı bombayı kapatıp kadınını serbest bırakırım. 40 saniye. Ev adresin Longyan yolu No 18, şirketin ise Yunlin Kulesi 66. kat. Adamlarım seninle ilgili her bilgiye tamamen hakim. Eğer Baykin Viang şehrine döndüğünde tek bir teline bile zarar gelirse tüm ailen ve şirketindeki her çalışan yarının manşetlerinde olacak. Muci. Seni sonsuza kadar seveceğim. Seni ölüm bizi ayırana kadar koruyacağım. Çocukları sever misin? Tahmin ediyorum, senin gibi sert. Buz gibi taş kalpli insanların içi aslında daha çok sevgiye açtır. Sıcak bir yuvaya daha çok ihtiyacın var. Bu yüzden bizim ileride çocuklarımız olduğunda belki biraz daha mutlu olursun diye düşünüyorum. Öylesine söylüyorum. Eğer çocuk sevmiyorsan. Şimdi Ne? çocuk istiyorum. Şimdi. Bay Mus, ben hala üniversite öğrencisiyim. Belki birkaç yıl sonra. Yavaş ol, hala canım yanıyor.
Patron mu? Bomba devre dışı bırakıldı. Mugange Oda, kontrolümüz altına alındı. Siz ve Bayan Bay iyi misiniz? Hemen birilerini yolluyorum. Muci. Özür dilerim, Bayan Bay. Patron mu şu anda özel bir odada tedavi görüyor. Refah ticaretin sırrıdır. Büyükanne, o olayların seni çok yıprattığını biliyorum. Ama büyükanne giderek yaşlanıyor. Artık sana bakamayacağım. Uygun bir erkekle karşılaşırsan, hemen evlen. Hayatının geri kalanında bir sığınağın olsun. Yoksa büyükanne öldüğünde, gözlerimi huzur içinde kapatamam. Yaran. İyileşti mi? Neredeyse. Gece aktivitelerime engel olmuyor. Bir şey var. Yurt dışındaki bir üniversiteden teklif aldım. Yarın gidiyorum. Benden uzaklaşmak istiyorsun. Ben. Geçmiş geri gelmez. Biliyorum. Seni bu sefer tutamayacağımı da biliyorum. Seçim hakkını sana bırakıyorum. Bir gün geri dönmek istersen, ben her zaman burada, aynı yerde seni bekliyor olacağım. Dileğim şu ki, son kamelya çiçeği. Asla solmasın. Onun hayatı da tıpkı o çiçek gibi hep parlak kalsın.